Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim çiçek olan nergis çiçekleriyle sizleri karşılamak istedim. İnanın buram buram o kadar güzel kokuyorlar ki çok sevdiğim bir çiçek. Bunu bütün sizlere, izleyicilerime göndermek istiyorum kokusunu. İnşallah sizler de hissediyorsunuzdur. Evet, hemen bugünkü modelimize ve örgümüze geçelim arkadaşlarım. Böyle tığ iğne tekniğini kullanarak bakın şu şekilde bir paspas çalışması yapacağız. Daha önceden de çeşitli iplerle yapmış olduğum bu tarz çalışmalar kanalımda mevcut. Bakarsanız arkadaşlarım oynatma listelerim de var. Oradan bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi yeni başlayan böyle bilmeyen arkadaşlarım için inanılmaz kolaylıkta bir yapıma sahip olduğu için tekrardan yeniden paylaşmak istedim yaparak. Evet, hemen başlayalım. Tığ iğne arkadaşlarım, ucu bu şekilde tığ şeklinde, arkası da bakın böyle delikli olan bir aparat, bir tığ iğne. Bunu internet sitelerinden ya da yüncülerden, hobi mağazalarından rahatlıkla bulabilirsiniz. Genelde numarası pek yazmıyor, olmuyor. Tabii ki de bu numarası önemli değil zaten. Bu deliklerden geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Evet, kalın şu şekilde ihraç fazlası olan ipler kullandım. Evinizde kalın ipleriniz varsa bu şekilde rahatlıkla onlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle bir miktar bu ölçüyü de sizlere paylaşmak istiyorum. Kaç sıra yapacaksanız arkadaşlarım, hangi rengi, şu şekilde yaparak bunu ölçebilirsiniz. Ben 2 kat olarak geçirdim ki daha kalın, bakın şöyle bir dokuya sahip olsun diye. Bakın çok kalın bir ve güzel bir şey oldu. Arkası da bu şekilde arkadaşlarım, bakın. Aralardaki deliklerden aldığımız için arkada bu şekilde, kapatıcı özelliği de çok güzel. Böyle görürseniz kaçırmayın derim bu tarz ipleri. Şimdi normalde bir köşesinden başlayarak yapımına başlıyoruz. Ancak ben buradan devam edeceğim. Zaten gerçekten çok kolay bir yapımı var arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, hemen yapımına geçelim. Bakın şu şekilde de göstereyim size yakından. Şimdi ipimiz arkada olarak yapacağımız bir çalışma bu. Şöyle bakın, şurayı değil de ikincisinden başlıyorum ve çekiyorum yukarıya. Bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz aynı şekilde. Böyle birer tane atlayarak bir diğerine geçtim ve çekiyorum, çıkartıyorum. Yapmamız gereken işlem bu kadar basit arkadaşlar. Çekip çıkartıp bu tığ iğnem dolana kadar, beni rahatsız edene kadar bu şekilde toplayacağım. Bunu farklı iplerle de bu şekilde yapıp arasından geçirdiğimiz ip çok görünmeyeceği için böyle kalın bir ipiniz varsa bu aradan geçirdiğiniz ipi farklı başka iplerde yapabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi renkleri hiç fark etmiyor. Yani aradan geçirip de görünmeyeceği için renkler de önemli değil. Bakın böyle topluyorum hepsini. Hepsinden yani birer atlıyorum. İpim arkada. Ve bu şekilde toplayarak geçiyorum arkadaşlar. Bakın zorlanmaya başladım. Hemen şöyle göstereyim. Buradan çıkartıyorum ve çekiyorum bu iğnemi. Şöyle. Bakın böyle bir görüntüye sahip oluyor.
Böylelikle bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi geri dönüşünü de göstereyim sizlere. Yine aynı şekilde hemen bakın bir üstten giriş yaptım. Şu şekilde çekiyorum. Yine toplayarak devam ediyorum. Parça parça yaparak birbirine ekleyerek daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Bu şekilde bakın arkasından alıp ön tarafına çekiyorum. Ve içerisinden yine çekerek tamamlıyoruz. Bu kenarlar bakın şöyle birazcık gevşek bırakın. Bunu çok çekmeyin arkadaşlarım. Özellikle yeni gelen arkadaşlarım için söylemek istiyorum. Çok çekerseniz bakın şu şekilde olur ve halı kaydırmaz, bu şekilde bükülür. O yüzden biraz burayı gevşek bırakın ama çok da gevşek olup da şu görüntüyü de şöyle göstereyim. Bakın şöyle de durmasın yani. Normal bir şekilde böyle çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan çekip böyle yapabilirsiniz. Şimdi kenar yapmak isteyen arkadaşlarım için de bir miktar kenarda göstermek istiyorum. Özellikle yeni gelen ve bilmeyen arkadaşlarım için. Dediğim gibi buna kenar yapmanıza gerek yok. Ama yapmak isterseniz de bakın şu şekilde şuralardan giriş yaparak sık iğne ile çevirebilirsiniz etrafını. Buraları bir miktar gevşek bırakın şöyle ki aradaki o şeyi kapatsın arkadaşlar. Eğer kenar yapacaksanız böyle yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki de. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını paylaşmak, anlatmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.